Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu Down sendromuna dair bilmeniz gereken her şey hakkında olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Down sendromunun oluşum sebebi nedir? Hangi bireylerde Down sendromu oluşma ihtimali artar? Down sendromunun gebelik öncesinde taramalarla ya da yapılan bazı testlerle tanısı mümkün müdür? Doğumdan sonra bebekte hangi testler yapılarak Down sendromu kesinleştirilir? Down sendromlu bir bebeğiniz ya da bir çocuğunuz varsa onun yaşam konforunu artırmak için hangi hastalıklar açısından daha dikkatli olmalısınız ve neler yapmalısınız? Bunları konuşacağız ve tabii ki daha fazlası olacak. Kısaca konuyu kapatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde sorularımı soracağım, cevapları vereceğim ve aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Down sendromu bir çocuğun 21. kromozomunun fazladan bir tane kopyasının sahip olması nedeniyle oluşan bir durum. Bu durum trizomi 21 olarak isimlendirilir çünkü kromozom 21'den 3 tane vardır onlarda. Bu durum fiziksel ve zihinsel gelişimsel gecikmelere ve engellere neden olabilir. Engellerin çoğu yaşam boyu sürer ve bazıları yaşam beklentisini de kısaltabilir. Ancak günümüzde Down sendromlu kişilerin sağlıklı ve doyurucu bir hayat yaşamaları da mümkün. Down sendromlu kişilere ve ailelerine yönelik kültürel, kurumsal desteğin yanı sıra son senelerde geliştirilen tıbbi gelişmeler de sağlıklı bir yaşam için gerekli desteklerdir. Şimdi en çok merak ettiğiniz soruları soralım ve cevapları vererek kısa kısa devam edelim. İlk sorumuz geliyor. Down sendromuna sebep olan bir şey var mıdır? Şimdi tüm vereme durumlarında her iki ebeveynden gelen genler bebeğe aktarılır. Çocuk oluşurken her iki ebeveyn de genlerini çocuklarına eşit miktarda aktarmaya çalışır. Bu genler kromozomlarda taşınır. Bebeğin hücreleri geliştiğinde her hücrenin toplamda 23 anneden 23 babadan toplamda 46 tane kromozom olması gerekir. Kromozomların yarısı anneden yarısı babadandır. Böyle bekliyoruz, böyle istiyoruz. Down sendromu çocuklarda kromozomlardan bu bir tanesi, o 23 taneden bir tanesi yani 21. kromozom ayrılamaz ve anneden ya da babadan 2 tane kromozom geçer. Ve bu şekilde 3 kromozom oluşur. 3 tane 21 kromozom. Normalde insanlarda 46 kromozom varken bu fazladan gelen kromozom nedeniyle o bireylerde yaklaşık olarak 47 tane kromozom vardır. Yaklaşık diyorum çünkü ilerleyen durumlarda anlatacağım. Bunun tam olarak gelmediği durumlarda olabiliyor. Yani 21. kromozom 2 yerine fazladan bir tane daha kopyası ya da bir parçası olabiliyor. Bu fazladan kromozom hem zihinsel hem fiziksel yeteneklerde gelişim geriliklerine neden olacaktır. Amerika'daki Ulusal Down Sendromu Derneği'ne göre Amerika'da yaklaşık olarak 700 bebekte yaklaşık olarak bir tane Down sendromlu bebek doğuyor. Ve Amerika'daki en yaygın genetik bozukluktur. Benzer şekilde ülkemizde de en sık görülen genetik anomalidir ve Türkiye'de durum farklı değil. Yaklaşık olarak 800'de 1 olarak isimlendiriliyor. Diğer sorumuz, her Down sendromu aynı mıdır? Değildir arkadaşlar. 3 tane tipi var. Birincisi trizomi 21. Az önce söylediğimiz şey. Trizomi 21'de her hücrede fazladan bir 21. kromozom kopyası vardır ve bu Down sendromunun genellikle en yaygın şeklidir. Biraz daha ağır gider. İkinci şekli arkadaşlar mozaik şekil. Yani karışık diyelim biz buna. Çünkü mozaiksizm dediğimiz şey bir çocuğun tüm hücrelerinde olmasa da bazı hücrelerinde fazladan kromozom varlığı olduğunda oluşur ve Down sendromlu kişiler normal trizomi 21'lere göre daha az semptom göstermeye eğilimlidirler. Genellikle yaşam beklentileri daha yüksektir. Üçüncü şekil ise translokasyon tipi. Bu tip Down sendromunda çocuklarda 21. kromozom sadece fazladan bir kısmını bulundurur. Yani aslında tam bir fazladan kromozom olmadığı için 47 değildir. 46 kromozomları bulunur. Bunlarla birlikte bunlardan birine eklenmiş fazladan bir 21 kromozom olması gene bazı yeteneklerin geri kalmasına ve bazı hastalıkların daha kolay çıkmasına neden olabilmektedir. En çok sorduğunuz ya da merak ettiğiniz konulardan bir tanesi Down sendromu çocuk sahibi olma ihtimalini neler artırır? Bazı ebeveynlerin Down sendromlu bir çocuk doğurma ihtimali daha yüksektir. Yapılan çalışmalar 35 yaş üstü annelerde sıklığın biraz daha arttığını gösteriyor ve yaş ilerledikçe de bu sıklığın daha da arttığını biliyoruz. Türkiye'de normal popülasyonda 800'de 1 oranında görülen bir anomali iken anne yaşı 35'in üzerine çıktığında 350 bebekte bir tanesinde, anne yaşı 40 yaşın üstüne çıktığında da her 100 bebekten bir tanesinde Down sendromu görebilme ihtimali artacaktır. Araştırmalar baba yaşının da bunda etkisi olduğunu gösteriyor. 2003 yılında yapılan bir çalışmada 40 yaşın üstündeki babaların 40 yaşın altındaki babalara göre Down sendromlu bir çocuğa sahip olma ihtimalinin 2 kat fazla olduğunu buldu. Gene bunların dışında ailede Down sendromlu birey öyküsü olan kişiler ve genetik translokasyonu taşıyan kişilerde daha sıklıkla ortaya çıkabilmektedirler. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar, bu faktörlerin hiçbirinin kesinlikle Down sendromlu bir bebeğiniz olacağı anlamına gelmediğini unutmamanız gerekiyor. Ancak istatistik size bunu söylüyor ve
Bu da ihtimalin arttığını söylüyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Down sendromunun bir belirtisi var mıdır? Yani çocuğunuzun, karnınıza taşıdığınız çocuğun Down sendromu olduğunu hissetme şansınız var mı? Down sendromlu bir bebek taşıma olasılığı hamilelik sırasında yapılan taramalarda tahmin edilebilse de, tahmin diyorum, kesinlikle bilmek için çok ileri testler yapmak gerekiyor. Down sendromlu bir çocuğun taşımanın herhangi bir belirtisini yaşamayacaksınız. Normal birey, normal bir bebek taşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Doğumda Down sendrom bebeklerde belirli karakteristik bulgular bulunur. Nedir mesela? Düz yüz görünümü vardır. Kafa biraz daha küçüktür. Kulaklar biraz daha küçüktür. Kısa bir boyun vardır. Dil biraz daha büyüktür ve ağzın dışına doğrudur. Yukarı doğru eğimli bir gözleri vardır. Atipik şekilli bir kulakları ve kulaklarda genellikle göz hizasından daha düşük seviyede bulunması vardır. Zayıf kas tonusu ve güçsüzlük vardır. Down sendromu bir bebek ortalama bir boyda doğabilir, ancak Down sendromlu olmayan bir bebeğe göre daha yavaş gelişecektir. Yani erişkinlikteki boyu ve yetenekleri birazcık daha düşük olacaktır. Down sendromlu kişilerde genellikle bir dereceye kadar gelişimsel yetersizlik vardır, ancak genellikle hafif ila orta derecededir. Zihinsel ve sosyal gelişim gecikmeleri çocuğun aşağıdaki durumları gösterme ihtimalini artıracaktır ve bu davranışlar üzerinde destek almanız gerekebilir. Dürtüsel davranışlar, zayıf yargı, kısa dikkat süresi ve dikkat dağınıklığı, yavaş öğrenme yetenekleri gibi durumlar görülebilir. Bir sonraki sorumuz, Down sendromlu bebeklerde hangi hastalıkların riski artar? Çünkü genellikle danışmanlık verdiğim hastaların en çok merak ettiği konu bebeklerini bu konuyla ilgili nasıl izlemeleri gerektiği ve nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili ayrıntılı sorulardı. Sıklıkta doğuştan kalp hastalıkları, yani konjenital kalp hastalıkları sıklığı artar. O yüzden bir eko, bir ultrason yaptırmaları gerekir. İkinci aşamada işitme kaybı. Üçüncü aşamada zayıf görme yetenekleri olabilir. Katarakt daha sıklıkla görülür ve gelişimsel kalça çıkıklığı genellikle daha sık olarak görülür. Lösemi, lenfoma gibi kanser tarzında bazı hastalıkların görülme ihtimali normal popülasyona göre artmıştır. Özellikle bunların belli tipleri daha yüksek oranda görülür. Kronik kabızlık vardır ve bu kabızlık için çözüm üretmeniz gerekir. O yüzden beslenmesine dikkat edilmesi ve hareketlendirilmesi önemlidir. Uyku apnesi dediğimiz uyku sırasında solunumun durması, demans dediğimiz bunama benzeri düşünce ve hafıza sorunları, hipotiroidizm dediğimiz düşük tiroid fonksiyonu, obezite, geç diş büyümesi ve bu nedenle oluşan çiğneme ile ilgili sorunlar gibi bazı durumlar görülebilir ve normal bireylere göre daha erken yaşta Alzheimer hastalığı görülmesi riski artacaktır. Bütün bunlar bir Down sendromlu bireyde kesinlikle çıkacak anlamına gelmiyor ama normal popülasyona baktığımız zaman Down sendromlularda bu bazı hastalıkların daha erken, bazılarının daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığı, bazılarına daha agresif gittiği ve o açıdan çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Aynı zamanda Down sendromlu kişiler enfeksiyona da normal bireylere göre daha yatkındırlar ve hali hazırda bünyelerinde bulunan bazı durumlar onların enfeksiyonları daha sıkıntılı bir şekilde geçirmelerine neden olabilir. Genellikle solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonu ve cilt enfeksiyonlarına karşı korunma mekanizmaları birazcık daha düşüktür. Uygun dönemde riski azaltmak amacıyla aşılama ve rutin testler gündeme getirilebilir. Bunu zaten doktorunuzla ilgili sizin takip eden doktorunuz anlatacaktır ve gerek testleri gerekirse yapacaktır. Diğer bir aşamada hamilelikte anlaşılması mümkün mü? Bir taramayla bunu ortaya çıkartmamız mümkün mü? Down sendromu taraması Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede doğum öncesi bakımın rutin bir parçası olarak sunulmakta. Eğer bir birey 35 yaşın üzerindeyse, eğer bebeğinizin babası 40 yaşın üzerindeyse, eğer ailede Down sendromu öyküsü olan bir birey varsa bir inceleme, bir değerlendirme yaptırmak isteyebilirsiniz. Bunun için kadın doğum doktorunuzla görüşmeniz yeterlidir. İlk trimesterde bir ultrason değerlendirmesi ve kan testleri yapılabilir ve bu ultrasonda Down sendromu bulguları aranabilir. Bu testler daha sonraki gebelik aşamalarında yapılan testlerden daha yüksek bir yanlışlık pozitiflik oranına sahiptir. Yani diyelim ki birinci trimesterde bir Down sendromu şüphesi ortaya çıktı. Yanlış pozitiflik olma ihtimali de oldukça yüksektir arkadaşlar. Sonuçlar daha sonraki testlerle teyit edilmesi gerekir genellikle. Eğer sonuçlar normal değilse doktorunuz hamileliğin 15. haftasından sonra amniyosentez ile bazı şeyleri teyit etmek isteyebilir. İkinci trimesterde peki neler yapılabilir? İkinci trimesterde gene bir ultrason yapılabilir ve dörtlü tarama testi yapılabilir. Down sendromlu ve sinir sistemindeki diğer kusurları belirlemede bu dörtlü testin ve İkinci trimesterde yapılan ultrason incelemelerinin oldukça yararı var. Bu testler hamileliğin 15 ila 20. haftalarında, genellikle 18. haftalarında yapılır ve yaptırılmasını da kesinlikle öneririz arkadaşlar. Olay sadece Down sendromlu bebeğe sahip olmak isteme ya da istememe değil, onun dışında yapılacak bazı genetik anomaliler açısından da bebeğinizin gelişimini takip etmeniz önemli. Bu testlerden herhangi biri normal değilse doğum kusurları açısından yüksek risk altında kabul edilirsiniz. Bu durumda perinatoloji ile görüşülmeli ve ayrıntılı ultrason yapılmalı ve testler derinleştirilmelidir. Üçüncü aşamada
ek doğum öncesi testler yapılabilir ve doktorunuz bebeğinizle Down sendromu saptamak için ek yönlendirmeler yapabilir. Bunlar genellikle ekstra uygulamalardır ve rutin olarak her anneye yapılmaz. Birincisi amniyosentez. Doktorunuz bebeğin sahip olduğu kromozom sayısını incelemek için bir amniyotik sıvı örneği alır. Yani bebeğin içerisinde yüzdüğü sıvıdan bir miktar alır. Test genellikle 15. haftadan sonra yapılması daha mantıklıdır. İkinci aşamada koryon villus örneklemesi. Yani o koryon villuslar aslında bebeğinizi besleyen ürünlerdir. Ve doktorunuz fetal kromozomları analiz etmek için plasentanızdan hücreler alacaktır. Yani bebeği besleyen o ikiz eşi olarak isimlendirdiğiniz şeyden bir örnek alacaktır. Bu test hamileliğin 9 ila 14. haftalar arasında yapılır ve düşük yapma ihtimalinizi daha da artırabilir. Fakat Mayo Clinic'in yakın zamanda yaptığı bir çalışmaya göre bu ihtimal %1'den daha az oranda ihtimali artıracaktır. Diğer yöntem kordosentez, yani perkütan göbek kan örneklemesi. Doktorunuz göbek kordonundan kan alacak ve kromozom kusurları için inceleyecektir. Hamileliğin 18. haftasından sonra yapılır ve düşük yapma riski daha yüksektir. Bu nedenle yalnızca eğer diğer tüm testler belirsizse yapılır ve burada karar verme aşaması çok önemlidir arkadaşlar. Bazı kadınlar düşük yapma riski nedeniyle bu testleri yaptırmamayı tercih eder. Hamileliği kaybetmektense Down sendromlu bir çocuk sahibi olmayı tercih ederler. Riskler ve ihtimaller hakkında ayrıntılı bir konuşma yapılmalı ve sonrasında adım atılması çok önemlidir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, doğum oldu. Sonrasında doğan bebeğin Down sendromlu olup olmadığını anlamamız için yaptığımız taramalar, bir test sonucu var mı? Burada artık çocuk doktorunuz devreye girecek ve bebeğin fizik muayene incelemesini yapacak ve fizik muayenesinde şüpheli bir durum varsa bebeğin Down sendromunu doğrulamak için karyotip adı verilen bir kan testi yapılmasını isteyecek. Diğer sorumuz, Down sendromunu tedavi etmek mümkün müdür? Down sendromunun tedavisi yoktur. Ancak hem bu durumdaki insanlara hem de ailelerine yardımcı olabilecek çok çeşitli destek ve eğitim programları var. Down sendromu üzerinde Türkiye'de faaliyet gösteren dernekler bulunmakta. Aynı şekilde tüm dünyada destek alabileceğiniz derneklere erişim konusunda internetten yardım alabilirsiniz. Eğer bir adım atmayı planlıyorsanız mevcut programlara bebeklik döneminden itibaren başlanmalı ve adımlar ivedilikle atılmalıdır. Özel destek almanız gereken konular genellikle şunlardan oluyor arkadaşlar. Duysal beceriler, sosyal beceriler, kendi kendine yardım becerileri, motor becerileri, dil ve bilişsel yeteneklerdir. Yani bebeği kendisi ayrı bir birey oluşacak ve kendi işlerini kendisi halledebilecek şekilde bir yetiştirme sürecine girmeye çalışıyoruz. Bu şekilde eğer yapacağımız şeyler doğru adımlar olursa artık birey kendi içerisinde de yetebilir olabiliyor ve anne ya da baba bakımından farklı bir şekilde kendi işlerini kendileri götürebiliyor. Ve hatta iş bulabiliyor, çalışabiliyor ve insanlara eğitim dahi verebiliyorlar. Down sendromu çocuklar genellikle yaşa bağlı dönüm noktalarıyla diğer bebekler gibi karşılaşırlar. Ancak diğer çocuklara göre daha yavaş öğrenebilirler. Okul, Down sendromlu bir çocuğun yaşamının entelektüel yeteneği ne olursa olsun önemli bir parçasıdır. Devlet ve özel okullar, entegre sınıflar, özel eğitim olanakları Down sendromlu kişilere ve ailelerine destek olur. Okul, bebeğin yani bireyin sosyalleşmesini sağlar ve Down sendromlu öğrencilerin önemli bir yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan en önemli kurumdur diyebilirim. Down sendromuyla yaşamak nedir ve son sözde ne söylemek istiyorum arkadaşlar? Down sendromlu kişilerin yaşam süresi son yıllarda önemli derecede iyileşmiştir. 1950-60'lı yıllarda doğan bir Down sendromlu bebeğin 10 yaşını görmesi bir mucize iken günümüzde yaşam beklentisi olarak ortalama 50 ile 60 yıllara ulaşmış bir durumdayız. Down sendromlu bir çocuk yetiştiriyorsanız durumun benzersiz zorluklarını anlayan tıp uzmanlarından yakın bir ilişkiye ihtiyacınız olacaktır ve düzenli olarak çocuk takipleri, düzenli olarak sağlıklı çocuk takipleri ve eğer ekstra sorunlarınız varsa, diyelim ki konjenital kalp hastalığınız var, bir çocuk kardiyoloji üzerinden yol almanız gerekir. Ya da diyelim ki hipotiroidiniz var, bu durumda gene bir çocuk endokrin uzmanı üzerinden destek almanız gerekebilir. Kalp kusurları ve lösemi gibi daha büyük endişelere ek olarak Down sendromu kişilerin soğuk algınlığı gibi normal bireylerde görülen ama normale göre daha ağır geçiren enfeksiyonlardan korunması da gerekebilir. Bu da aşılama ile mümkün olacaktır. Down sendromu insanlar şimdi her zamankinden daha uzun ve daha zengin yaşıyorlar. Bu yüzden moral bozukluğu vesaire olayına girmeyin. Genellikle bir dizi zorlukla karşılaşabilseler de bu engellerin üstesinden gelebilirler ve başarılı olabilirler. Deneyimli uzmanlardan, profesyonellerden oluşan güçlü bir destek ağı oluşturmak, erken dönemde oluşturmak, aile ve arkadaşları anlamak, onlardan yardım almak, Down sendromlu kişiler için daha başarılı, yüksek bir ömür, bir hayat anlamına gelmektedir. Yardım ve destek için ulaşabileceğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu arada farklı ülkelerde Down sendromu tanısı alan ve öğretmenlik dahi yapabilen bireyler bulunmakta. Down sendromu bir bebeğin varlığı
her şeyin sonu gibi görünmemelidir arkadaşlar. Benim Down sendromu hakkında bilmenizi istediğim şeyler kısaca burada bitiyor arkadaşlar. Daha fazla ayrıntıya isterseniz, talep ederseniz tabii ki elimden geldiği kadar oluştururum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.